Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Bangkok'tayız ve birkaç yer gezeceğiz birlikte. Bugün hava çok sıcak, biraz bekledim ama sonrasında canım çok sıkıldı. Dedim ki artık çıkayım. O sebepten dolayı çıktım. Saat şu anda 1:30 ve hava 37 derece. 37 derece sıcak var. Şapka taktım. Kafama güneş geçmesin diye. Şimdi biraz gecesini göstermiştik. Gündüzünü de gösterelim Khao San'ın. Şimdi biraz sessiz, geceye nazaran. Arkadaşlar Khao San'dayız tekrardan. Şöyle gösteriyorum. Bak burada seyyar satıcılar var. Burada masaj salonları var. Gündüzleri bu şekilde. Pazarlık olayı çok iyi dönüyor burada. Açılışı 500'den yaptı. Ondan sonra ne kadar verirsin dedi en fazla. İndirim yaptı senin için de hadi dedi 420 dedi bana. Ben de dedim ki hayır bu dedim çok fazla dedim. Baktım ki bırakacak gibi değil, dedim ki gidip para bozdurmam lazım dedim. O da dedi ki hemen burada exchange var dedi. Ben dedim tamam sonra geleceğim dedim. Peki tamam dedi, ne kadar vermek istiyorsun dedi. Dedim maksimum 150 veririm. Oradan arkadan da patron dedi ki tamam dedi ver dedi. 500'den kapıyı açtı, 150'den kılıf aldım. Bu arada kahvaltı yapacağımız yeri de geçmeyelim diye bir yandan oraya bakıyorum. Şaka gibi. Burada bir kahvaltıcı gördüm ben. Bak burada set diye yazıyor. 90, 220, 160. Buradan aslında bir kahvaltı tabağı söyleyebiliriz. Ne diyorsun? Ya bence olabilir yani. İşte güzel bir kahvaltıyla güne başlamak. Ne diyorsun ya? Pirinç falan da yiyebilir, pilav yani. Ya da sandviç de olabilir. Abi onları akşamları işte yiyebiliriz. Tam 2 yumurta, 2 dilim tost ekmeği. Şu mu? Tost aynen. Sosis. O dedim ama ne diyorsun? Bu da çok kalabalık ya. Kanka çok para değil mi ya bence? Başka yere bakalım ya. Bence de çok para. Hani tamam kahvaltı yapacağız ama çok pahalı yani baktığın zaman. Noodle 60 baht. 60 baht ne yapıyor? Bir kaç ya? Hesaplayamadım. Kuru 35'ten hesaplarsanız arkadaşlar 70 baht 2 dolar işte. 60 baht o da. O sebepten dolayı hani orası da yani 3,5 dolar falan yapıyor da gene gerek yok abi, niye? Ucuz yoldan çözmek varken fazladan para vermeye gerek yok. İçim dışım noodle oldu. Çok kötüyüm ya, bildiğiniz gibi değil. Şimdi ucuz ya. Hep yapıştırıyoruz noodle'dan. Canım acayip yumurta çekti ya. Dur bakayım, ben güzel bir yer bulacağıma inanıyorum. Bir bulayım, geliyorum hemen. Evet, hemen azıcık ileriye geldim. Sonrasında buldum burayı. Oturduk abi buraya. Abla birazdan menüyü getirsin de. Menüye bakalım. Abla bizi unuttu bu arada. Menüye bir bakalım, fiyatları inceleyelim. Abla geldi, burada kurbağaları var. Görüyor musun? Kurbağa sesi çıkıyor. Küçük kurbağa. Ne yapalım biz işte yemek. Aynen. Aynen. Tanışıyor musunuz? Yok kanka, şimdi tanıştık işte. He. Ya biz Meksika'da tanıştık. Hayır öyle konuşuyorsunuz ki kanka, ben sizi tanışıyorsunuz zannettim. Ne bileyim. Değil miyiz oğlum? Öyleyiz tabii ki. Afiyet olsun. Eyvallah. Eyvallah kanka. Karidesli pirinç pilavı 70 baht. Tavuklusu 70. Ben tavuklu yedim geçen gün. Karidesli yiyelim bir de. Yemek bulmak çok daha Evet. ama lokal yerler Arkadaşlar şimdi geldi 2 karides. Burada soslar var. Ama yani biraz enteresan tatları var, o yüzden çok tercih etmeyeceğim sos. Afiyet olsun. Kankacığım merhaba. sevgiler, saygılar. Arkadaşlar bu arada tadı bildiğimiz pilav karidesli. Dediğim gibi yani çok bir fark yok, bildiğimiz gayet lezzetli bir şekilde pilav. Şöyle bir kırmızı biber koydum, biraz da inanılmaz acı bu. Bu arada 2 tane karides var dedim. Karidesin birini yedim, şimdi diğerini yiyeceğim. Arkadaşlar burada deniz ürünleri gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. Gayet lezzetli ve iyi pişiriyorlar, iyi yapıyorlar. Bildiğimiz karides. 10 numara. Çok lezzetli. Şimdi yedik. Bir kola, bir de karidesli pilava 160 baht verdik. 160 baht ne yapıyor? 4,5 dolar yapıyor. Şimdi mis gibi. Yemeğimizi yedik. Bayağı da güzel, lezzetliydi. Doyduk da yani. İyi geldi. Şimdi burada bir tapınak var. Hemen bu Khao San Caddesi'nin üzerinde. Yani daha doğrusu Khao San Caddesi'ni bitirdikten sonra hemen şu anda ben görüyorum. Kamerayı çeviriyorum. Siz de görüyorsunuz birazdan. Bu tapınağı ziyaret edeceğiz. Hadi bakalım. Burada bu arada arkadaşlar motor çok fazla yaygın. İnsanlar çok fazla motor kullanıyorlar burada. Ve aynı zamanda o Gürcistan'da size gösterdiğim o Bolt uygulaması burada da çalışıyor. Ve genelde insanlar motorla seyahat ediyorlar burada. Yani bir yerden bir yere giderken taksi değil de motor, çünkü
inanılmaz fazla bir trafik var burada normal şartlarda. O sebepten dolayı ve motor kiralayanlar da var. Hani bizim böyle bir ihtiyacımız olmadığından dolayı tabii ki de ne yaptık? Kiralamadık. Yeşil yanmayacak herhalde, o yüzden ben geçiyorum. Evet, böyle bir tapınak. Buradan bir gireceğiz bakalım. Free? Yes. Where are you from? Yeah, from Turkey. Oh, Where are you from? Galatasaray. Welcome to Thailand. Thank you, thank you so much. Thank you. Bak içeriye girebiliyormuşuz bu arada. Ops. Ay, korktum lan bir an. Evet, bahçesi ücretsiz demişlerdi. Eğer içerisi de ücretsizse bir girer bakarız. Ücretliyse de bakarız ne kadar. Eğer mantıklıysa içeriye de gireriz. Bu arada arkadaşlar, yani bildiğiniz üzere ibadethane olduğu için ayakkabılarınızı çıkararak içeriye giriyorsunuz ve şöyle kıyafetlere dikkat etmek zorundasınız. Bak. Short. Take off the shoe. Haha. Take off your cap. Malaysia. After here. Yeah. That's why we stay 2 months. And also, yeah. Also, we have a YouTube channel. That's why we will go to, I think, Pattaya. Pattaya. Yeah. And then Chiang Mai. Chiang Mai. Chiang Mai. How you go there? With bus, I think. Or where you buy ticket bus? Uh, You know. I don't know. We will check. No problem. We have a time. That's why. Information free. Thank you. Biraz şimdi bahçeyi gezelim abi. Abi de güzel bilgiler verdi, bak dedi ki yani çok fazla kalabalık, herhalde anladığım kadarıyla şöyle söyledi, çok fazla kalabalık oluyor hani tatil olduğundan dolayı. Şimdi yılbaşı geliyor, o yüzden dedi hani biletlerinizi de şimdiden almanız lazım gibi bir şey söyledi diye tahmin ediyorum. Umarım doğru anlamışımdır. Ve hani şey değil bu arada bu abi, orada bir lokal bir insan, yani şey yapmadı. Ne bileyim işte bir taksici ya da bir başka bir şey değil. Adam sadece tamamen bizi ilgilendirmek amaçlı söyledi yani. Bak burada bu arada derslik gibi. Abi var içeride. Bu arada böyle, bu sadece kadınlar içinmiş. Erkeklerde problem yokmuş. Şort ve biraz açık elbiselerle girmek biraz problem olabiliyormuş. Evet, burada arkadaşlar dediğimiz gibi ayakkabılarımızı çıkarıp öyle giriyoruz içeriye. Böyle bir tapınak. Baksana, inanılmaz büyüleyici ya. Şuraya bakar mısın? Gerçekten çok iyi. Tütsüler var burada. Ve insan böyle şey hissediyor kendini. Hani çok farklı bir havası var yani içeride. Böyle iyi hissediyor, huzurlu hissediyor. Buraları da size göstereyim. Arkadaşlar bu arada bu tapınak Ayutthaya Krallığı döneminden kalma bir tapınakmış. Budist ibadet için kullanılan önemli bir merasim alanıymış aynı zamanda. Ziyaretçilere Tayland'ın zengin kültürel mirasını deneyimleme fırsatı sunar diyor. Google'dan yardım aldık. Evet. Böyle imiş. Şimdi içeriye girelim. Ya, çok iyi. İçi böyle. Gerçekten inanılmaz büyüleyici bir yer ya. Şuna bakar mısın? Müthiş. Şu bir fil dişi bu arada. Evet arkadaşlar, bu arada çok fazla tapınak var burada. Biz gidebildiğimiz kadarına gitmeye çalışacağız. Gidemediğimizde de artık yani yapacak bir şey yok. Çünkü inanılmaz fazla, gerçek manada çok fazla tapınak var. Böyle şey var ya içeride, büyüleyici ve böyle bir o kadar, nasıl derler, böyle iyi hissettiriyor. Böyle ne bileyim, garip böyle bir şey var, hissiyat var. Ya baktığın zaman ibadethane yani. İbadethane olduğundan dolayı sanırım manevi olay var yani.
Ve ücretsiz aynı zamanda, dediğim gibi gelip içeriye girebilirsiniz. Hemen şimdi böyle karşıdan göstereceğim. Burada bir abla ibadet ediyor. Şöyle bakalım. Buraya tabi çıkamıyoruz. Yaklaşamıyoruz yani. Bu şekilde. Şimdi tekrardan dışarıya çıktık. Arkadaşlar. Burada ne var? Buraya bakalım, merak ettim. Evet, buraya da çıkarken şöyle ayakkabılarınızı çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Burada yüksek bir yere çıkacakken, tabiri caizse, yani çıkarsanız çıkarken ayakkabılarınızı çıkarıyorsunuz. Bak buraya da basmıyoruz. Bu şekilde. Bak yine aynı bu burada. Tütsüler var. Evet, bu şekilde. Şimdi bak böyleydi. Şimdi ne yapalım? Hızlı hızlı harekete geçelim. Başka yerler görelim. Başka yerlere gidelim. Hadi. Şöyle son kez göstereyim size. You make here. Bak abi, burada tapınağın girişini yapıyor dediğim gibi. Aha. Böyle bak, harç çıkarıyor abi. Handmade. 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 มันเอาไว้ก่อนเถิดน้องเดือน12ที่จะมาขอแต่ง Evet abi, çok böyle iyi burada. 12เจ้า Bir yandan buraları yapıyorlar, bak şöyle göstereyim, restorasyon. Thank you so much. โอเค Kapun kam. ครับผมสวัสดีครับสวัสดี Bildiğim yine bir kelimenin birini kullandım. Şimdi gidelim ikinci lokasyonumuza. Evet arkadaşlar, şimdi gideceğimiz ikinci lokasyon biraz uzakta. O sebepten dolayı burada Bolt var ama biz hiç şeye binmedik. Tuk tuk var burada. Onlar da taksi, küçük taksiler. Hadi onlarla gidelim, hem daha böyle güzel olsun. Ama soralım önce. We go to no, Grand Palace. We Grand Palace. Now, Grand Palace he called T30. Grand Palace to go buy ticket inside. Okay. 500 baht per person. Just Just a moment. I visit. Now I take you the big Buddha and Lucky Buddha. A visit Yeah. temple. No, I want just go to Grand Palace. You want to go inside or not? No, guys, No, just only take a picture. video, yeah, for a picture. And how much? Huh? How much? Grand Palace and come back? No, come back. We geleceğiz mi geri? Oradan sonra ne yapacağız? Not inside, nah. Yes, just I visit Allow. garden. I'll see. Garden, yeah. Tuk tuk allow Grand Palace. Okay, we don't have a time. That's why we go to just here. No, Another temple? no. We will go with walk. You know? Oh, only walking allow. Yeah. Just we go here. Just here. And after you walk around. No, yes. Tuk tuk no? Yeah. No waiting? No, with tuk tuk. How much? I know with tuk tuk take you to Grand Palace. Yeah. And me waiting for you in the Grand Palace. No wait. Oh, only you walk. Yeah. I'll see. Today, Grand Palace. You not pay. Only you pay tomorrow. Only here. Okay? Okay, no problem. Yani ne kadar? How much? You not pay. Konuştuk biz bu abiyle. Yarın bir tur şey yaptık. Orayı çekmeyi arkadaşlar çekemedim. Biraz böyle direkt hemen yolda, çantadaydı GoPro. O sebepten dolayı çekemedim burayı. Abiyle konuştuk. Saat yarın 9'da bak buraya gideceğiz. Burası biraz uzak ve 600 baht. Biz 3 kişi olduğumuzdan dolayı kişi başı 200'e denk geliyor. Şimdi de biz Grand Palace'a gitmek istiyoruz dedim. Kaç paraya götürürsün? O da dedi ki ücret vermenize gerek yok. Zaten yarın geleceksiniz dedi. O sebepten dolayı şimdi tuk tukla gidiyoruz. Çok iyi mevzu. Evet, şimdi bindik, tuk tuktayız arkadaşlar. Böyle motorlu bir araç. Normalde bunlarla şehir turu yapılıyor bu arada. Ama biz dedik ki biz sadece dedik Palas'a gitmek istiyoruz. Sonra sen bizi orada dedim bırak, sen geri dönebilirsin. Seni dedi orada bekleyeceğim mi dedi. Dedim ki yok, beklemene gerek yok. Sen bizi sadece götür, geri dön. O da dedi ki tamam dedi, sıkıntı yok, atlayın. Zaten dedi yarın da dedi beraber gidecek olduğumuzdan dolayı ücret vermenize dedi gerek yok dedi. Zaten irtibat numarası falan filan da aldım. Yarın oraya mutlaka gideceğiz. Hadi bakalım, şimdi Grand Palace'a gidiyoruz. One week ago. What did you go? Yeah, new. In Bangkok.
Yeah, here is my first city in Bangkok. Yes, 9 o'clock I will call you. Okay, thank you so much. But please come to rail. How to say my you told? Lambuti House. Huh? Yes, right. Come there. You go, you stay Lambuti House. 8:30 EM. Okay. 8:30. We will. 8:30. Yes, 8:40. You came and we will come 9. Yeah. Okay. 8:45. You know. Okay. Thank you so much. Tamam dedim ki ona 8:45 gibi gel. Hazırlanırız. 9'da inmiş oluruz dedim. Dedi ki işte ilk defa mı geldin dedi. Ben de dedim ki evet ilk defa geldim. İşte ne kadardır buradasınız? Bir hafta. Çok fazla çekemedim oraları arkadaşlar çünkü çok ses vardı. Yani duyamayacak olduğunuzdan sebep inince anlatmayı tercih ettim. Birkaç görüntü çektim tabi. İşte dedi ki ne kadardır buradasın işte. Dedim daha yeni geldik, bir hafta oldu. Dedi ne kadar kalmayı planlıyorsunuz? Dedim biliyorsun biz burada bir ay bizim burada vizesiz bir şekilde kalma durumumuz var arkadaşlar. İkinci bir ay şöyle oluyor. Tourist information gibi bir şey var. Buraya gidip ortalama 50 ila 60 dolar arasında bir para veriyorsunuz ve size ekstradan bir ay daha vize veriyorlar. Bunu zaten yapacağız. Yapacak olduğumuzdan dolayı da size de zaten ilerleyen zamanlarda şimdi daha yeni bir hafta olduğundan dolayı buna böyle bir şey ihtiyacımız yok. Vizemiz bittiği zaman bunu yaparken size göstereceğim bunu da. Bir yer var orada size gösterdim kartonda. Bilmiyorum tam olarak gözüktü mü ama tren istasyonu. Ve bu tren istasyonu da pazar kurulu arkadaşlar. Buradan da tren geçiyor aynı zamanda. Pazar kurulu buraya gideceğiz. Ortalama bulunduğumuz yerden 80-90 kilometre 600 baht karşılığında gideceğiz. Yani bu da ortalama ne kadar yapıyor? Bir de 18 dolar falan yapıyor. Araçla gideceğiz bu arada. Yani bir nevi bize taksicilik yapacak. Bizi oraya gezdirirken ve aynı zamanda şöyle bir şey var. Gidiş geliş arkadaşlar. Gidip bizi oraya bırakmayacak. Hani biz orada gezerken o da bizimle beraber olacak yani. Tabiri caizse gideceğiz ve geri geleceğiz. Bizi nereden aldıysa bir daha oraya bırakacak. Bu şekilde. Evet buradan gideceğiz arkadaşlar burada. Yürüyen merdivenler. Bir de burada trafik sağdan aktığından dolayı yürüyen merdivenler de ona göre sürekli kafam karışıyor. İnanılmaz serin bu arada burası. Şimdi Grand Palace'a doğru gidiyoruz. Evet aşağıda 5 dakikamız var dedi abla ama buraya nasıl gireceğiz ya? Giremeyeceğiz herhalde. Bir şeyler oluyor. Get ready, time to get inside. 8:30 clock. Hurry up. Hurry up. 5 dakikamız varmış. O sebepten dolayı hemencecik gelelim gezelim. Bu arada arkadaşlar burayı Tayland Kralı resmi işler ve özel törenler için yaptırmış. Çok yoruldum ya bu arada. Çok sıcak, inanılmaz sıcak. Evet buraya girebilmek için herhalde şuradan ticket alacağız. Bakayım 4.30'da visiting time kapanıyormuş. 2 dakika. Buraya biz giremeyeceğiz. Zaten 500 baht. Zaten zaman yok. O sebepten dolayı böyle burada sınama dokunamıyorum. Çok saçma. Giremiyoruz. Tahillere diyor ücretsiz. Oradan ticket'la aynen burada da şey var. Acaba aynen orası saraydı. Burası sarayın bahçesi. Burası da içindeki temple. Aynen öyle. Burası tapınak. O taraf sarayın bahçesi. Ticket almadım. 500 baht diyor çünkü. Çok pahalı abi. Çok. O yüzden ne yapıyoruz arkadaşlar? Dediğim gibi az önce gösterdim. Buradasın ama dokunamıyorum. Çok saçma yapıyoruz yani. Şöyle biraz daha bahçesinde gezebiliriz. Bak böyle bir büyüleyici görüntü. Bu şekilde. Evet. Sarayda bu. Askerle el salladı bana da az önce. Bizim Made de diyor ki o kim diyor. Ben de dedim abi el salladı gördü bizi. İnsanlar çok sıcakkanlılar bu arada burada. Genel anlamda ben henüz sıkıntılı bir olayla karşılaşmadım. Gayet sıcakkanlılar. Bu arada burada hani burası bildiğin halihazırda böyle şey değil. Müze olarak kullanılmıyor. Bildiğin normal saray yani. O sebepten dolayı hani arkadaşlar sadece insanların ziyaretine açık burası. Yani burada ciddi manada o yüzden çok fazla asker görmek mümkün. Şeytan diyor ki gir şu çıkıştan çaktırmadan içeriye ama yakışmaz bize be. Olsun. How to go. Neredeymişiz? Bak biz buradayız.
Şurada hemen şuraya bir gidelim ya. Evet arkadaşlar, şimdi inanılmaz sıcak var burada. Bu sebepten dolayı oturduk bir yere ve kahve içiyoruz. Kahve içerken de size sarayın tarihinden bahsedeyim biraz. Az dur bir dakika. Kanka videodayım şu anda. Acil bir şey mi var? Tamam canım, öpüyorum. Şu bir şey konuşuyorum, hemen onu anlatayım, ondan sonra geri arayacağım seni, tamam mı? İzlersin kendini. Hadi görüşürüz. Hadi. Kardeşim Memo'ya buradan selamlar. 1785 yılında yapımı tamamlanıyor. O dönemin kralı 1. Rama bu lokasyonu seçtiğinde burada bir kraliyet mezarlığı varmış. Yani bu mezarları buradan taşımak istemiyor tabiri caizse kral ve kraliyet mezarlığından saraya dönüşüyor ve günümüzdeki halini alıyor. Yani bundan yapılmadan önceki halinde bu lokasyonda bir adet kraliyet mezarlığı varmış. Evet arkadaşlar, şimdi hava biraz kapattı. Ondan sebep şimdi burada bir nehir var. Bu nehre doğru gidelim. Bakalım oranın görüntüsü, manzarası nasılmış. Orayı da görelim. Sonrasında yavaştan geri dönmemiz lazım. Bu yağmura yakalanmamamız lazım. Çünkü buranın yağmurları böyle normal yağmur değil arkadaşlar. Mermi gibi yağıyor. Öyle böyle değil yani. Bu sebepten dolayı hızlı hemen gidip görelim. Sonrasında yolumuza devam edelim. Şöyle göstereyim bak, havayı nasıl kapattı. Hava şu an 37 derece ama kapalı yani. Ve inanılmaz fazla nem var. İnanılmaz kötü etkilendim. Bot turu da yapılabiliyormuş burada ve aynı zamanda karşıya da geçebiliyorsunuz buradan. Şöyle göstereyim, burası iskele. Şuradan bakalım. Haritası bu şekilde. 1 saatlik tur varmış. 1200 baht diyor. 2 tur 2000 baht. Yüksek ihtimal buradan geçeceğiz bu arada. Şöyle bir bakalım. Hello. That is for opposite? Opposite over there. Here. Yeah. Thank you. Tamam, oradaymış. Burada değilmiş. Evet, şöyle bir durum var bir de. Ben fotoğraf çekmeyi hiç sevmiyorum. Tamam mı? Bu adam da bayılıyor fotoğraf çekilmeye. Şimdi ben onu çekmiyorum diye. Bir şey diyeceğim. Acil söylemem lazım. Bak, gezdiğiniz arkadaşlarınıza dikkat edin, tamam mı? Ve fotoğraf çekmeyi sevsin. Abi yok. Sevmiyorum ama ne yapayım? Hiç benlik değil. Bak şimdi ben ne güzel buradan karşıya geçmek için yol buluyorum. Ben olmasam bu vakit kaybedecek. Hava birazdan yağacak diyorum. Adamın hiç umurunda değil. Hala fotoğraf çekilmenin derdinde. Abi ben gözümle zaten çekiyorum fotoğrafı ya. Aman. Hello. Aa, buradan mı alıyoruz lan? Hello. That is for opposite? No, no. For opposite. This way. Oğlum. Bunlar I will go to this temple. Temple Wat Lakang. Temple number one. Here, huh? Number one. Okay. Number one. Number two. Which one is this? No, number one. Number one. Number one. And how much? 4 baht 50. 4 baht 50.ด้านนี้มัน 4,5 bahtmış. Okay, I will come. I wait my friend and then I come. Tamam abi, 4,5 bahtmış. Kaç para yapıyor 4,5 baht ya? 4,5 baht 10 sente. Buradan şu karşıdaki tapınağa. Evet arkadaşlar, şimdi elimde 5 baht var. Şimdi karşıya geçmek için ticket alacağız. 5. Anam, bu paraları hiç görmedim daha önce. Kaç yapıyor ki bu? Minik para. Şimdi botu bekliyoruz buradan. Abi inanılmaz sıcak. Gerçekten inanılmaz sıcak ya. Evet abi. Buradaki tekneyle gidecekmişiz. İnanılmaz. Burası da nasıl sallanıyor bu arada. Çok fazla sallanıyor. Evet, bununla gideceğiz arkadaşlar. İndik. Burada bak, kaptanın köşkü. Dümen. Dehşet sallanıyor. Bu şekilde. Nereye oturalım? Buraya oturalım. Bak, bak nasıl hızlı gidiyor bak. Çok
çok hızlı. Evet. Bu videoyu dümenci arkadaşlarınıza gönderin. Evet, böyle güzel bir espri yaptıktan sonra karşıya geçeceğiz arkadaşlar. Abi iskeleye çarptı lan. Bak. Oy. Abi yavaş, kaza yapıyor. Hani kimsenin umurunda değil bu arada. Bak. Bu yavaş gidiyor ama. Öbürleri acayip hızlı. Evet, güvenlik desem var. Abi eliyle tutuyor, helal lan. Evet, şimdi geldik. Evet arkadaşlar, bu arada bu tapınağın adını telaffuz edemeyeceğim çünkü biraz karışık. Wat Rakang Kositaram Voramahavihan diye bir tapınak. Burası da az önce bahsettiğim Kral 1. Rama'nın kalıntılarını içeriyormuş. Dini açıdan çok büyük öneme sahipmiş arkadaşlar burası Budistler için. Kral 1. Rama Tayland'ın modern krallığının kurucusu arkadaşlar. Ve Tayland'ın ilk kralı, krallığı getiren abimiz. Bu sebepten dolayı da burası da 18. yüzyılda yapılmış öneme sahip Rama abimizin kalıntılarını içerdiğinden ötürü. Evet arkadaşlar, bu abimiz de Tayland'ın günümüzdeki kralı Maha. Böyle şimdi buradan içeriye giriyoruz. Anam bunlar ne böyle? İçerisi inanılmaz bu arada. Ha bak, para atıyorsun, o senden dua ediyor. İçeriye girelim arkadaşlar, hadi bakalım. Buradan değil herhalde ya. Bakayım. Evet, buradan. Evet. Evet, insanlar ibadet ediyorlar arkadaşlar. Bu arada tapınaklarda belirli saatlerde arkadaşlar ücretsiz bir şekilde yiyecek verildiğini duymuştum. Belli bir saati var. O saatte ücretsiz bir şekilde yemek dağıtıyorlar. İnanılmaz güzel ya. Evet, Budizmin olayını anlatalım biraz arkadaşlar. Budizm genelde, yani Budizm dininin amacı doğru amaç, doğru konuşma, doğru davranış, doğru geçim, doğru çaba, doğru dikkat ve doğru meditasyon ve nirvana'ya ulaşma üzerine odaklıymış. Yani genelde olay tamamen hoşgörü arkadaşlar. Bu şekilde. Ve belki de en güvenli yerler, yani bir şeylerin çalınmaması, ne bileyim, ya da herhangi bir başka bir şey güvenli olaraktan safe zone yani. Ciddi manada tapınaklar abi. Hiçbir şey çalınmaz. Kimse, yani çünkü adam buraya ibadet etmeye geliyor ve hani bir hoşgörü yani. Adamın inandığı dinin de temel kavramı. Ve yani daha insanlar burada genel yüzlüler sana karşı. Soru sorduğunda cevap verdikleri, yani cevap veriyorlar. Kimse seni terslemez. Bu şekilde güzel bir durum. Öyle göstereyim. Evet. Şimdi burayı da gezmeyi bitirdik. Şöyle yapacağız. Tekrardan kaldığımız yere doğru gideceğiz. Çünkü hava bayağı kapattı. Yağmura yakalanmadan hemen tıkır 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 hızlı hızlı gideceğiz. Evet, şimdi arkadaşlar çağırdık motoru. 2 kişi parası istedi az önce. Yanlış anladı. Made için de biz motor çağırmıştık. Onunki de burada. Yanlış anladı beni. Biz zannetti ki ikimiz beraber bu motora bineceğiz. O yüzden 2 katı fiyat söyledi. Bir anlaşmazlık oldu orada ama çözdük. Şimdi gidiyoruz. Hadi bakalım. Arkadaşlar, neden motor kullanılıyor? İşte bu yüzden. Evet bak, burada bir Aşko Kuşko taksisi var. Çok iyi.
Evet arkadaşlar, tekrardan başladığımız yere döndük. Şimdi buraya kadar bu videoyu izlediyseniz beğenip yorum yapmayı, özellikle yorum yapmayı arkadaşlar. Çünkü yorum yapın, biliyorsunuz. Çünkü neden yapmayasınız yani? Beğenip yorum yapmayı, hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Ciao.